Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle elektrik elektronik alanının belki de en basit konusu olan Ohm kanunu, işte direnç bağlantıları, bunların akım ve gerilim üzerine etkileriyle ilgili temel yani devre teorisinin hatta bütün elektrik elektronik alanının temel konularından birini yine bir görselle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Bakın devremizde 15 voltluk bir kaynağımız var. 150 ohmluk 3 tane direnç burada, 100 ohmluk 2 tane direnç burada. Anahtarlarımız var. Anahtarların hepsi açık olduğu için devrede bir akım geçişi yok ve en üst kolun gerilimi 15 volt olarak buradaki voltmetre tarafından ölçülüyor. Peki bu anahtarı kapatırsam ne olur? Bakın, açık anahtarın uçlarındaki gerilim 15 volt. Anahtarı kapattığım anda bu uçlardaki gerilim 0 volta düştü. Çünkü bu uçla bu uç arasında herhangi bir potansiyel farkı kalmadı. Ve bu anahtar ne yaptı? Buradaki potansiyel farkı aldı, buraya taşıdı. Artık bu voltmetrenin uçlarında, iki ucu arasında 15 volt potansiyel fark var. Bakın bunu açtığım zaman bu sefer bu voltmetrenin uçlarında, yani şu iki ucu arasındaki potansiyel fark sıfıra düştü. Çünkü burada potansiyel fark sıfır. Bunu kapattığım zaman bu anahtar sayesinde buranın potansiyel farkı 15 volta yükseliyor ve bu voltmetrenin uçlarında 15 voltu görüyoruz. Evet, peki bunu açalım. Örneğin şu birinci anahtarımızı kapatalım. Devrede bir akım akışı var mı? Yok. Neden? Çünkü şurada çok net gördüğünüz gibi gerilim buraya kadar geldi, bekliyor. Karşıya geçemiyor. Bu anahtarımızın ucunda herhangi bir direnç yok. Bunu kapatıyorum ve şu anda devrede akım geçişi başladı. Bu akım miktarı ne kadar? Bakın 150 ohmluk tek bir direnç var şu anda devrede. 15 bölü 150 100 miliamperlik bir akım geçiyor şu anda. Peki bu anahtarı da kapatırsam ne olacak? Yani bu iki direnci birbirine paralel bağlarsam, hep şunu söylüyoruz. Dirençleri paralel bağladığınız zaman eşdeğer direnç azalır. Bunu paralel bağladığım anda, bakın açıyorum tekrar. Şu akım değerim 100 miliamperdi. Devrede şu anda 150 ohmluk bir direnç aktif. Bunu kapattığım zaman 150-150 ikisinin eşdeğeri 75'e düşecek ve 15 bölü 75 akım 200 miliampere çıkacak. Ve akımın paylaşımına dikkat edin. İki dirençte de eşit değer olduğu için akım, buradan gelen 200 miliamper eşit olarak paylaşılacak. Peki üçüncü anahtarımı da kapatırsam, üçüncü direncimi de devreye alırsam 150, 150, 150 üçünün eşdeğeri 3'te 1'i yani 50 ohm'a düşecek. Bu sefer akımım kaça çıkacak? 150 bölü 50 300 miliampere çıkacak. Bakın akımım 300 miliampere çıktı. 100 miliamperi burada. 100'ü bu tarafa gitti. 100 aşağı geldi. 100'ü bu tarafa gitti. 3'ü birden toplanıp 300 miliamper olarak kaynağa döndü. Bunu açtım. Fark etmez. Bu sefer eşdeğer direncim tekrar bu ikisi paralel bağlı olduğu için 75'e yükseldi. Akımım 200 miliampere düştü. Direncim arttı, akımım azaldı. Bakın bunu kapatınca direncim azaldı, eşdeğer direncim 50 ohm'a düştü, akımım yükseldi. Bunu açtım, direncim arttı, 75'e çıktı, akımım 200'e düştü. Bunu da açtım, direncim 150'ye çıktı, akımım 100'e düştü. İşte bana Ohm kanunu söylediği tam olarak bu. Şu uçlardaki gerilime bakarsanız, bakın şunu bir hat olarak düşünün. Bir paralel kol, bu da bir paralel kol. Bu iki voltmetre bu paralel kolların gerilimlerini ölçüyor. Ne diyoruz? Voltmetrenin göstereceği değer veya elemanların uçlarındaki gerilim düşümleri kaynak gerilimine eşit olmak zorundadır diyoruz sürekli. Yani bu iki voltmetrenin gösterdiği değerin toplamı bu kaynak gerilimine, hangi anahtar açık hangi anahtar kapalı önemli değil, buna eşit olmak zorunda. Evet, şimdi bu anahtarı açtığım zaman devre durdu, akım durdu. Bu uçlarda gerilimimiz bekliyor, potansiyel farkımız buraya geldi. Bunu kapatayım. Bakın ne oldu şu anda? Şu anda 150 ohmluk direnç ve 100 ohmluk direnç birbirine seri bağlı oldu. Toplam eşdeğer direncim 250 ohm ve akımım 15 bölü 250'den 60 miliampere düştü. Bu 60 miliamper hem 150'den geçiyor hem 100'den geçiyor. Gerilimlere bakalım. Bu kaynak gerilimini dirençler kendi değerleriyle orantılı olarak paylaşacak diyorduk. İşte 150 ohmluk direncin uçlarında 9 volt, 100 ohmluk direncin uçlarında 6 volt oldu. Peki bu anahtarı da kapatırsam ne olacak? Bu ikisini paralel bağlamış olacağım. Bu ikisinin eşdeğeri 50 ohm olacak. 150 artı 50 toplam devre direncim 200 ohm'a çıkmış olacak. Ve devre akımım 75 miliampere çıkacak. Bakın devre akımı dediğim şey kaynaktan çıkan akımdır.
Yani bu görsele göre şu 75 değeri veya şuradan geçen akım, hangi anahtarı açıp kapatırsanız kapatın fark etmez. Buradan geçen akım devre akımıdır. Evet, bu anahtarı kapattığım anda ne olacak arkadaşlar? Direncin bu ucuyla bu ucunun gerilimi aynı olacak ve bu direncin uçlarındaki gerilim sıfır olacak. Yani bu dirençten herhangi bir akım geçişi olmayacak. Akımın tamamı, buna biz ne diyoruz? Kısa devre diyoruz. Dirençleri kısa devre ettik diyoruz. Akımın tamamı kısa devre üzerinden geçecek. Ve şu anda bakın üst tarafın direnci, üçü de aktif, 150, 150, 150, eş değeri 50 yaptı. Aşağıda ikisi aktif, 100, 100, bunun da eş değeri 50 yaptı. Yani şuranın direnci 50 ohm, buranın direnci 50 ohm. Dikkat edin, gerilimler eşit olarak paylaşıldı bu nedenden dolayı. Eğer buranın direncini değiştirirsem gerilim paylaşımı dirençle orantılı olarak değişecektir. Mesela akım bölme kuralında ne diyoruz? Biz diyoruz ki elemanlar direnç değerlerine göre akımlarını paylaşırlar. Küçük dirençten büyük akım, büyük dirençten küçük akım geçer. Yani şunun direncini bakın artırıyorum. Bunu artırdıkça bundan geçen akımın azaldığına dikkat edin. Mesela bunu tam 300 yapayım. Bunu 300 yaptığım zaman diğer koldan geçen akımın yarısı kadar buradan geçmek zorunda. Bakın buradan 66,7, buradan 33,3. Eğer bunu da 300'e çıkarırsam akımlar bu sefer kol akımı, yani devrenin komple direnci değiştiği için devre akımı değişecek fakat akım paylaşımı değişmeyecek. Bu bizim temel kanunlarımız, temel prensiplerimiz. Diğer bütün kanunlar, kurallar bu prensibe göre çalışır arkadaşlar. Bunu anlattığınız zaman çok basittir. Ha, ben bunu anladım. Bunda ne var ki? Bu çok kolay der arkadaşlarımız. Fakat bunu uygulamaya geldiği zaman bunları uygulamakta sıkıntı yaşıyorlar. Mesela soru. Eğer bu anahtarı kapatırsam ne olacak? Bu anahtarı kapatırsam bu voltmetre 0 volt gösterecek. Buradan herhangi bir akım geçişi olmayacak. Akımın tamamı bunun üzerinden geçecek ve şu iki direncin üzerinden geçecek. Bunlar 100-150 ohm olduğu için 15 bölü 50 300 miliampere çıkacak akımım ve 150-150 bunun üzerinde paylaşılacak. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, akımın aynı zamanda hızına da yani görselimiz akımın akış miktarıyla birlikte akış miktarını bu hareket hızıyla orantılamış. Bu da güzel. Bakın 75 miliamperde akım yavaş 4 katına çıktı. Akımın tamamı buradan geçiyor. Mesela şunu kapatıp açmanızın, bunu kapatıp açmanızın artık hiçbir etkisi yok. Bunlara çok dikkat edelim. Bunu açtığım anda bakın bunların üçü kapalı. Akım artık başka yol bulamıyor. Dirençlerden geçmek zorunda. Direnç değerinin bir tanesini küçültün. Küçülttükçe bundan geçen akım artacak. Diğerlerinden geçen akım azalacaktır. İşte akım bölme kuralı bize tam olarak bunu söyler. Ve gerilim bölme kuralı da der ki bunu bir kol gibi, tek bir hat gibi, bunu da tek bir hat gibi düşünürseniz, yani şunu tek bir eleman gibi, şurayı da tek bir eleman gibi düşünürseniz bu gerilim paylaşımı muhakkak kaynak gerilimine eşit olacak. İstediğiniz kadar değiştirin arkadaşlar. Bakın şunu artırın, azaltın. Şu toplam muhakkak kaynak gerilimine eşit olmak zorunda. Bu da gerilim, Kirchhoff'un gerilimler kanunu gereği böyle olmak zorunda. Çok basit olduğunu biliyorum. Çok basit olduğunun farkındayım. Ama bazen çok basit şeyler aklınıza gelmediği için çok kolay soruları çok zormuş gibi algılayıp çözemeyebiliyorsunuz. Bu da burada dursun istedim. Görüşmek üzere.